Bazı geceler vardır. İstanbul'un ışıkları o gecenin karanlığını örtmeye yetmez. 3 Mart 2009, saatler 14'ü gösterirken Bahçeşehir'de bir alışveriş merkezinin hırdavat reyonunda soğukkanlı bir el bir testere seçiyordu. O el birkaç saat sonra bir hayatı değil, bir toplumun adalete inancını parçalayacaktı. Münevver, 730 numaralı villanın kapısından içeri girdiğinde içeride onu bekleyen şey bir sevgili değil, adım adım kurgulanmış bir infazdı. Benim gibi bazılarınız bu olayı hatırlıyorsunuzdur. Hatta o görüntüler hala belki de hafızanızdadır. O gece o duvarların ardında yaşananları hazırsan anlatıyorum. ...3 Mart 2009... Münevver Karabulut okul çıkışı Cem ile buluştuğunda her şey sıradan görünüyordu. Ancak Cem'in zihninde çoktan bir infaz planı yapılmıştı. Villaya girerken güvenlik kameralarına yansıyan o son gülümseme aslında Münevver'in bir vedasıydı. Münevver içeri girdiğinde evde sessizlik vardı. Ama bu huzurun değil, pusunun sessizliğiydi. Kamera kayıtları o anları saniye saniye kaydetmişti. Ta ki birileri o kayıtlara müdahale edene kadar. Adli tıp raporları o öğleden sonranın bir korku filminden daha ağır olduğunu söylüyor. Münevver önce darp edildi. Direndi. Tırnakların arasında katilin derisi kaldı. Babalar. Ama asıl dehşet verici olan katilin o meşhur testereyi kullanma biçimiydi. Münevver henüz hayattayken, kalbi hala atarken o canice eylem başladı. Bu bir cinayet değil, bu bir ritüel gibiydi. Katil, Cem Garipoğlu, Münevver'in başını gövdesinden ayırdıktan sonra sanki bir kargo paketliyormuş gibi soğukkanlıydı. Kan gölüne dönen o odayı, o mutfağı dakikalarca temizledi. Hatta iddialara göre o esnada eve gelen annesi ve kız kardeşiyle hiçbir şey olmamış gibi konuştu. Bir insan ellerinde henüz kurumamış bir kan varken nasıl bu kadar sakin kalabilirdi? İşte bu empati kopuşunun başladığı yerdi. Akşam karanlığı çöktüğünde Cem villadan çıktı. Elinde iki şey vardı. Bir valiz ve bir dönemin en meşhur gitar kılıfı. Korsan bir taksi çağırdı. Şoför bagajdaki yükün ağırlığından şüphelendi. Ama içinde mutfak malzemeleri var cevabını aldı. Etilere dedesinin evinin yakınına gittiğinde o meşhur çöp konteynerine yaklaştı. Gitar kılıfını ve valizi oraya bıraktı. Ve arkasına bakmadan uzaklaştı. Bir genç kızın hayalleri İstanbul'un bir sokağında bir çöp konteynerinin içine sığdırılmıştı. İşte o an Karabulut ailesi sonsuz bir yasın, Türkiye içinse bitmek bilmeyen bir gizemin başladığı andı. Cinayet ortaya çıktı. Cem buhar oldu tabii. 197 gün boyunca devletin tüm birimleri peşindeydi. Ya da biz öyle sanıyorduk. O dönemi hatırlayanlar bilir. Her gün televizyonda Cem Garipoğlu'nun kayboluşu, Cem Garipoğlu'nun nerede olabileceğine dair haberler dinlerdik. Kimine göre Rusya'daydı, kimine göre amcasının tırlarında saklanıyordu. Ama hatırladığım o gece, 17 Eylül gecesi saat tam 12.45'te Bakırköy'de garip bir sahne yaşandı. Cem bir caddenin ortasında belirdi. Üzerinde sıradan kıyafetler, elinde bir tane poşet. İçinde bir sucuk ekmek. Sanki o korkunç cinayeti işleyen, aylardır Interpol tarafından aranan adam o değilmiş gibi. Avukatıyla birlikte polise doğru yürüdü. Hiç direnç göstermedi. O an çekilen görüntülerde bir şey dikkat çekiyordu. Cem'in bakışları. Herhangi bir pişmanlık yoktu, herhangi bir korku yoktu. Sadece vaktim geldi ve teslim oluyorum diyen bir profesyonel oyuncu gibiydi. Babalar, mahkeme süreci tam bir psikolojik savaştı. Cem'in babası Mehmet Nida Garipoğlu cinayetle iştiraken yargılandı. Ama beraat etti. Anne ve amca delilleri karartmaktan hapis cezası aldılar. Mahkeme salonunda Münevver Karabulut'un ailesinin haykırışları Garipoğlu ailesinin buz gibi sessizliğine çarptı. Adli tıptan gelen spermler başka cesetten bulaşmış skandalı davanın üzerine gölge gibi çöktü. Toplumun adalete olan inancı o gün o mahkeme salonunda bir kez daha yaralandı. Cem Garipoğlu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 10 Ekim 2014 sabahı infaz koruma memurları Cem Garipoğlu'nun cansız bedenini buldu. Başına geçirilmiş bir poşet ve bir çamaşır ipi. Kamera kayıtlarıma. Koğuşun içini gören kamera yok. İntihar notu mu? O da yok.
Sadece büyük bir soru işareti var. 2024 yılında o mezar yıllar sonra açıldığında halkın %90'ı hala o mezardaki o değildi diyordu. Ama DNA raporları Cem Gariboğlu'nu işaret ediyordu. O gece villada başlayan korunmuşluk hissi kimseyi o mezarda yatanın Cem Gariboğlu olduğuna inandıramamıştı. Bugün Münevver Karabulut'un mezarı sessiz. Ama o gece 730 numaralı villada yankılanan o çığlıklar hala adaletin peşini bırakmış değil. Gitar kutusu asla bir nesne değildi. O, vicdanların içine hapsedildiği bir kutuydu. Evet babalar, bugün Münevver Karabulut'un hikayesini dinledik. Daha fazla gerçek suç, gizem ve psikoloji için abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutma. Şuralardan çıkan kartlardan da gerçek suçları veya gizemli olayları izleyebilirsin. Eyvallah.